Hoş geldin. Hoş buldum hocam. Nasılsın? İyiyim vallahi, sizleri sormalı. Ben de iyiyim, sağ ol. Bugün çok güzel bir gün. Galiba senin sprintini uyumluyor Evet. olacağız. Evet. Bir onu önce yapalım, sonra sana bir sürprizim var. Nasıl gidiyor müzik, dans işleri? Vallahi güzel gidiyor. Son şarkımız 1 milyon oldu. Instagram'da Harika. da güzel bir ivme yakaladık. Tebrikler, süper. Galiba onlarla alakalı bir sürpriz falan mı hocam? Ya senin böyle güzel aksesuarların, takıların Seviyorum. sahnede işte dans ederken takıştırdığın aksesuarlarını bildiğim için, yaptığın müziği de bildiğim için genelde böyle yurt dışında özellikle Amerika'da bu tip müzikleri yapanların kullandığı bir aksesuar var. Senin için öyle bir şey. Ben anladım galiba birazcık ama Ya bir diş hekimi olarak nasıl bir aksesuar yaptın? saçıma falan diyorum. Şimdi bak, önce sprintini uyumlayalım. Nasıl geçti? Devamlı takabildin mi? Sürekli takıyorum. Peki 7/24 nasıl hissediyorsun? aslında hocam. İlk başlarda biraz zorlanıyordum ama şu anda daha rahat uyumlandı. Konuşabiliyorum, yemek yiyebiliyorum. Sıkıntı çekmiyorum. Zaten çıkardığımda çok hissediyorum. Böyle çok daha konforlu bu pozisyonda. Sprinti sana takmadan önce nasıl sorunların vardı da problemlerin vardı? Hocam bende bir boyun fıtığıyla başladı aslında olay. Ben onu basit bir boyun fıtığı gibi gördüm. Daha sonra böyle duruşumda, sırtımda, belimde sürekli ağrılar hissediyordum ve bununla ilgili defalarca doktora gittim. Kremler verdiler, fizik tedavi hareketleri verdiler falan. Pek bir işe yaramadı. Peki çenene nasıl yansıyordu dişlerine? Ben sabahları çok yoğun bir baş ağrısı ve çenemin özellikle sağ tarafındaki kaslarda çok yoğun ağrıyla uyanıyordum. Ama artık bir yerden sonra o ağrıya da alışmıştı vücudum. Bu sefer boynumdaki, sırtımdaki ağrıları hissetmeye başladım. Ama split'i taktığımdan beri çok enteresan yani. Sadece çenem değil, boynum ve sırtımdaki ağrıların da azaldığını hissediyorum. Evet, ben sana anlattığımda biraz böyle inanmakta, ilişkilendirmekte Evet. zorlanmıştın. Hani bu kaslar, bütün boyun kaslarıyla ilişkili, boynunu çevreleyen kasların aslında başı tutan, hareket ettiren kaslar. Kafa kaydesiyle alt çenenin yani çiğneme kaslarıyla da direkt ilişkili ve bu çiğneme kaslarındaki asimetrik durumun bedenine, postürüne etki edebileceğini söylemiştim sana. Evet. Şimdi bunu bizzat görmüş oldun sanırım. Evet yani. Artık ağrın yok mu daha 3. seansta? Yani boyun ağrım inanılmaz yok oldu ve ben bir süredir duruşumdan rahatsız olduğum için sporu azaltmıştım, dansı ve sporu. Şu an antrenmansız yapmayın, kimse antrenmansız dans etmesin ama antrenmansız dans ettiğimde bile minimum seviyede ağrı hissediyorum. Normalde ben 2-3 gün yataktan kalkamıyorum çok kullandığım zaman vücudumu. Şu an Peki sprinti kullanmak zor mu? yani şöyle ilk başlarda 7/24 kullanarak başlamadım biliyorsunuz. Evet. O beni biraz sıkardı hani ilk her zaman takacaksın denseydi ama ilk böyle yavaş yavaş alıştıra gittiğimiz için ben onu hiç hissetmedim. İlk geceleri zaten takmaya başladım. Sonra gün içinde boş vakitlerimde derken hiç anlamadan şu an tamamen alıştım split'e Peki mesela yani. şu his geldi değil mi? Çıkarttığında konforlu olmadığın Evet. bir durum oluştu Evet. artık. Evet. Yemek yerken de bu pozisyondayken hissedebiliyorum yemeği daha rahat çiğnediğimi. Şu an ağzında zaten sprint. Evet ve çok da anlaşılmıyor aslında. Birazcık peltek falan diyorlar bana. Hatta sevimli bulanlar var bunu. Geçenlerde bir sette çıkartmamı istemediler split'i. Bunun çok sempatik durduğunu falan söylediler. Ben şok oldum ve tabii ki çıkardım ama o kadar. Peki sabah uyandığında nasıl hissediyorsun yani kendini eskiye nazaran? Yani çok daha dinç uyanıyorum. Çünkü boyun ağrısıyla uyanmak beni direkt bir tane ağrı kesici içmeye yönlendiriyor. daha Baş ağrında kalktığımda. oluyordu. Evet. O da herhalde azaldı. Hocam çok rahat uyanıyorum. Yani benim normalde yataktan kalkmam minimum 2 saat. Yani önce uyanacağım, böyle o boynumun ağrısını geçirmek için biraz egzersizler yapacağım. Geçmezse ağrı kesici içeceğim falan. Öyle başlıyordum güne ve ilaçla güne başlamak çok yoruyor vücudumu. Ben çok iyiyim yani. Bayağıdır çok keyifli kalkıyorum. Süper, çok iyi. Çok hızlı bir cevap aldık bence. Her zaman böyle olmuyor. Bazen 2 aya kadar bir şey beklemeyelim, 2 aya kadar sabredelim dediğimiz durumlarda oluyor. Bazen ilk günden hemen cevap alıyoruz. Sende de hızlı oldu. Evet. Şimdi bir kontrol edeceğim. Tekrar bir dengesizlik oluştuğunu hissediyor musun mesela temaslarında? Yoksa tam bir denge var mı hala? Yani açıkçası bir haftada bir, yani ben çok mu ısırıyorum split'i bilmiyorum ama
Size buraya ilk geldiğimde bir işlem yapıyorsunuz. Orada çok rahat oluyor bir süre. Ama sanki daha sonra ben ısıra ısıra onun şeklini biraz milimetrik değiştiriyor gibi hissediyorum. Onu da siz işlem yaptıktan sonra anlıyorum öyle bir şey Ya olduğunu. aslında daha çok şu oluyor. Kasların daha eklemin daha rahat bir konumda olmak istediği için onun kapanış dengesi bir miktar değişebiliyor. Yani aslında eski bozuk zorlanarak durduğu yerden biraz daha ortopedik olarak rahat olduğu bir yere geldiği için çene açılıp kapanırken sen de bu temaslarda kapanışta ufak farklılıklar hissediyorsun. Zaten bunun için haftada bir çağırıyoruz seni. Evet. Haftada bir o her seferinde kontrol edip uyumladıkça çok daha iyi olacak. Ben birçok insanın bundan hızlı cevap alacağını düşünüyorum bu arada. Eğer almıyorlarsa bence benim gibi ilk başlarda Daha önce takmış takmıyorlar. Hocam şöyle bir şey takmıştım. Böyle bir split tedavisi değil. Bana bir dişlerimi ısırmamam için plak vermişlerdi. Ama o bir rotasyon falan yani çenemde bir yer değişikliğine falan sebep olmuyordu. Sadece geceleri dişlerimi sıkamıyordum onu taktığım zaman. Ama onu yani bir yıl falan kullandım. Hiçbir ilerleme olmadı. Rahat mıydı o mesela? Yani Rahat mıydı? şöyle 3-4 ay sonra tekrar ağrılarımı hissediyordum. Yani o ısırdıkça ya incelen bir şey mi bilmiyorum ama her gittiğimde yeni bir tane yapıyorlardı. O yüzden çok konforlu değildi. Sürekli gidip gelmem gerekiyordu. Bir yıl sonra sonuç alamayınca da ben onu saldım. Bu tedavi alan insanlarla da konuştum. Çoğu kişi bunun işe yaramadığını söylüyor. Normalde gece plağı gibi verdikleri. Ya bu bambaşka bir Ya zaten olay. ben de sana plak yapacağız dediğim zaman ya ben Evet. onu kullandım. Evet, Çok işe yaramadı ben de demiştin. evet. Bunu çok görüyoruz hastalarımıza bu tedaviyi önerdiğimiz zaman tedavi etmek adına. Ben o tedaviye oldum. İşte daha önce plak kullandım. Çok işe yaramadı. Evet, Ağrılarım geçmedi. O plağı takamıyorum ben diyen çok oluyor. evet. Oysa ki çok hassas ayarlanması gereken, kişiye, hastaya yaşam kalitesini arttıracak nitelikte olması lazım o plağın. Sen herhalde gerçekten ağzın Ben içindeki çok konforun nasıl? Yani böyle hissiyatı Yani nasıl? hem rahatım ama ben biraz dış görünüşe önem veren bir insanım. Ve aynaya baktığımda asimetri görüyordum suratımda ve bu beni inanılmaz rahatsız ediyor. İnsan mental olarak rahatsız hissedince fiziksel rahatsızlıkları ekstra artıyor. Sinir oluyordum suratımın asimetrik olmasına. Şu an bakıyorum gerçekten yüzüm eski o oranına dönüyor yani. Onu görebiliyorum, aşırı mutlu ediyor bu beni. Dişlerinde madde kaybı yani kırılmalar, dökülmeler, diş Oldu kaybı hocam. gibi durumlar olunca bir tarafta o temas yani oranın dayanağı azalınca ne oluyor? O taraf az değiyor, bu taraf çok değiyor. Evet. Ne oluyor? Bu tarafa doğru çene meyil ediyor, kayıyor. İşte bu asimetri yaratıyor. Aslında kasların ve eklemin yavaş yavaş bu plak sayesinde tam olması gereken yere gelmiş oluyor. Bunu yaptıktan sonra da işte o eksik dişleri, restorasyonları tamamlayınca kalıcı hale getirmiş oluyoruz. Şimdi merak ediyorum, acaba bir kontrol etmek istiyorum. Ben de merak ediyorum. Sonra da sürprizimize geçeceğiz sonra. Çıkarma çıkarma. Ah, kalktı mı? Şöyle hafif çapraz alalım seni. Çenen son derece rahatlamış bu arada. Ben böyle yapınca neresi değiyor önce? Hissediyor musun? Bu taraf. Evet. Mesela şöyle kontrol edeyim. Sıkma. Evet. Sen yap bakalım yavaşça. Yap. Evet. Aynen. Bir göreyim şimdi. Plağını alayım. Evet, gördüğün gibi bu sol tarafta bir fazlalık var. Arkası değmiyor mesela. Evet. Öne değiyor. Bir onları düzenleyelim şimdi. Bu arada plağın ruj olmuş. Evet. Şimdi fark ettim. Bu plağın üzerindeki kağıdın çıkardığı izler üzerinden bir değerlendirme yapıp plağı sürekli dengeli halde tutuyoruz. Kullandığımız kağıtlar çok ince. 8 ve 12 mikron kalınlığında. Yani aslında çok hassas bir ayarda tutarak yavaş yavaş o rahatlığı sağlamak gerekiyor. Sen de artık zaten şu çeneni bak ilk başta yapamıyorduk hatırla. Evet. Hani rahat bırakamıyordun çeneni. Şimdi gayet iyi. Bir daha alabilir miyim şimdi? Çenemi o yüzden dolayı açamadığımı bilmiyordum. Dişler nasıl
eklemlere ve kaslara ağır yükler bindiriyorsa, sprint de dengesiz olacağı için yine semptomlar yaratacaktır. Yani ya da semptomlar iyileşmeyecektir. Hastanın yaşadığı o ağır yük, baskı, kasların yorgunluğu aynen devam edecektir. Yeni klip, şarkı bir şey var mı sırada? Var hocam. Temmuz'da bir tane funk geliyor. Temmuz'dan önce de Funk. evet. Klip mi? Hı. Tamam. Şahane. Bir daha alayım. Var mı önce değen bir taraf? Sanki yine sol tarafta çok minik ama. Tamam. Tamam, yavaş yavaş çekelim ben. Ben önden alıyorum. Alayım. Daha iyi mi? Şimdi güçlü bir şekilde böyle vur, tak tak. Evet, bir daha alayım. Şimdi bu artık oldu. Sadece bir kontrol edeceğim. Nasıl? Şimdi onu çıkartır mısın? Sana bir sürpriz gelsin. Yaslan bakayım arkadaşlar. Bak bu ne? Bu kim? Gel bakayım, gel bakayım. Hocam griz yaptınız. Bak üstünde, yakından bakarsın şimdi, 3 rakamı var. Müge'nin 3'ü. Hocam bu benim. Benim klipteki görselimi koymuşsunuz. O pozu koy. Bunu göstermem lazım ya. Bu benim klibimdeki pozum. Gerçekten birebir aynısı kolyeye kadar. Bakalım dur nasıl oldu acaba sen? Gel bak bir ayağa kalk istersen. Bunu bir aksesuar olarak düşün. Bu Hocam inanılmaz kendin güzel. takıp çıkarabileceğin bir şey. Onu öyle arada bir kullanmak istediğin zaman takacaksın. Sonra çıkartıp buna tekrar yerine koyup kaldırıyorsun. Temmuz'daki klipte kesinlikle kullanıyorum. Yakıştı. Müge'nin 3'ü. Bundan sonra oradaki E mi 3 mü diye sorduklarında tık diye Bir fotoğrafını oradaki çekeriz. 3 diye. Kesinlikle. Hocam elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum ya. İlk defa grizim oldu. Gel bakalım resmini çekelim. Nasıl bir poz Evet. vereyim? Şuradaki 3 detayı ben Reggaeton Afro yapıyorum ağırlıklı olarak. Burada da bir alev var. Tam bir fuego şeyi. Kesinlikle çok iyi. Bu arada 3D tasarımlar Kaan Şengül'e ait, kardeşime. Bu ona Bizim- mı ait hocam? Evet, Benim. bizim bütün ailenin işi diş olduğu için. Buradaki 3. Nasıl buldun sürprizimi? Hocam inanılmaz iyi. Yani bir diş merkezinde kliniğine gelip de herhalde böyle hediye alıp çıkan çok insan yoktur diye Güle güle düşünüyorum. kullan. Bence sana yakışır ve tarzına da çok yakıştığını Kesinlikle. düşünüyorum. Ben de cuk oturdu. Bu arada zaten şu an hazır biraz vampirella gibiydim. Dişlerimin böyle olması. Hocam elinize sağlık. Klipte mi kullanacaksın? Kesinlikle. Sahnede de kullanmak istiyorum. Biraz alışayım bu ağzımdayken şarkı söylemeye. Stüdyoda falan, çekimlerde de Sana kullanacağım. müzik kariyerinde başarılar diliyorum. Teşekkür ederim hocam.